Merhum Üstad Kadir Bey bir defa tam da burada giden kelimelerin, unutulan kelimelerin her birinin Kur'an-ı Kerim ile bağımızı tesis eden iplikler olduğunu ve bütününün kalın bir halat teşkil ettiğini anlattıktan sonra elinize bir jilet alsanız, tek tek ince iplikleri kesseniz uzunca bir süre farkına bile varmazsınız ama son tahlilde halat kopar. Zaten yapılmak istenen de budur. Yani köklü, klasik, kadim Türkçe'ye yönelen suikastın aslında dine yönelen bir suikast olduğunu en iyi idrak eden üstadlarımızdandı merhum münevverimiz. Allah gani gani rahmet etsin ve verdiği güzel örneklerle de yaşayacaksan böyle yaşayacaksın ya. Amin. Şu fani dünyada atmosferi kirletiyorsan öyle yaşayacaksın işte. 1000 kelimeyi boykot, 1000 uydurma kelimeyi boykot kitabını ezber et. Yani bunu duymadan da tabii hissetmeden de konu üzerinde bir şey söyleyemiyorsunuz. Söyleseniz verimli olmuyor. O bunu en iyi şekilde hissedenlerdendi. Çok fazla mülakatımız olmadı. 2 defa görüştük. Yani biri yarım saat, biri 1 saat filan ama o zaten kitaplarıyla kendini anlatan biriydi. Biz kitaplarıyla çok meşgul olduk. O görüşmelerimiz de çok manidar oldu. Değerli oldu efendim. Lütfetti efendim. Cömertçe zamanını ayırdı. İlk karşılaşmamızda bir beyt okudu. Sanırım bu salondu veya aşağısı. Karşı karşıya geldik, bir beyt okudu. Sanki nükte yaptı. Beytin 1. mısrağı Ziya Paşa'dan, 2. mısrağı Bağdatlı Ruhi'den. Birbirine naziri olan şiirden seçiyor. Şöyle söylüyor. Bu alemi faniden emmirüne gedayız. Düzeltiyorum. Şöyle söyledi. Nükte zaten orada. Terkibi acibiz iki hasiyetimiz var. Alalara alalanuruz pestile pestis. Şimdi terkibi acibiz iki hasiyetimiz var Ziya Paşa'nın. Alalara alalanuruz pestile pestis Bağdatlı Ruhi'nin. Fakat her ikisi iki ayrı beyt her türlü anlam buluyor yani. Bağdatlı'ya göre şu. Bu alemi faniden emmirüne gedayız. Alalara alalanuruz pestile pestis. Sualinize cevap da teşkil ediyor. Şimdi şu kelimeye bir bakalım yani. Ala, pest, terkibi, acip. Yani bu kelimelerin her biri yerine ne koyarsanız koyun bütün haşmetini, lezzetini kaybediyor. Bağdatlı Ruhi merhum diyor ki biz diyor bu alemde ne yukarıdayız ne aşağıda kardeşim falan. Duruşa bak yani. Neredesin abi? İnsan ya yukarıda olur ya aşağıda. Cevap veriyor. Karşımızdaki mütevazıysa ayağının altına seriliriz. Kibirlenirse tepesine çıkarız. Jeste jestresteriz. Duruş bu. Tam da İslam ahlakına uygun biçimde tevazunun tarifi yani. Kibirlenene karşı kibirlenmek sadaka vermek gibi sevaptır. Onu söylüyor. Buna nazire yazan Ziya Paşa ise terkibi acibiz. 2 hasiyetimiz var. Ahbabımızın devletiyiz, hasma belayız. Biz diyor acayip bir karışımımız, alaşımız. 2 özelliğimiz var. Dostlarımız için devlet, övünç vesilesi, düşman için de belayız. Vesselam. Şahsi duruşunu da, yani Kadir Bey nakletti ki şahsi duruşunu da özetleyen, biraz önce arz ettiğim gibi İslam ahlakına uygun. Yani ezilmeyeceksin arkadaş. Ezdirmeyecek ama ezmeyeceksin de. Muhatap kibirliyse cevabını verip tepesine çık. Mütevazıysa da mütevazı ol. Yani sen daha çok tevazu et ona karşı. Kişisel gelişim sağda solda konuşulur. Adında yok meymenet. Kişisel gelişim yani. Şahsi terakki. Şimdi tövbe estağfurullah. Buna dair kelamlara bakıyorsunuz. Nereden? Batı'dan gelmiş. Belçikalı biri gelmiş. Alman biri gelmiş falan. Bize ahlak öğretecek. Yol yordam gösterecek. Sevgi nedir anlatacak. Yapma ya. Yapma ya. Sen sömürgecisin bir defa ya. Ahlak senin nerende ya? Tövbe estağfurullah. Bir otur bakayım elindeki sömürge kanını bir yıka şöyle bir. Otur bir tövbe istiğfar et. Kendine gel. Aşkın ana vatanındasın sen. Öğreneceğin bir şeyler olur senin burada. Vereceğin değil. O bahisle söz bizimdir. Demek var da. Korkarım alacağım cevap beni yoracak, üzecek. Diyecek ki kendi kaynaklarınızdan ne kadar haberiniz var. Ya maalesef hocam. İşte o acı olan orası. Bizim kaynak problemimiz yok. Bizim idrak problemimiz var. İdrak yolları iltihaplı bir ölçüde. Böyle üstadlar merhum Kadir Bey gibi üstadlar ki o yani çoğul bir kelime kullandığıma da bakmayın yani yektane adam yani semasında tek yıldız diyordu ya Cemil Meriç bazıları için İbn Haldun için mesela. O da onlardan hakikatçi diye överdi. Evet. Övmüştü Kadir Bey'i malum. Onlar sayesinde işte bir idrakimiz şöyle bir açılıp önümüzdeki bulutlar dağılıyor da bir dakika diyoruz yani. Son derece önemli bir görev, misyon. Allah gani gani rahmet etsin. İçimi ferahlatan tek şey hayli çırak bıraktı. Yani boş değil.
saha boş değil. Bu hususa ehemmiyet atfettiğini, çok önemsediğini hasbelkader biliyorum. Yani çeşitli vesilelerle biliyorum. O yüzden içim rahat. Bizim bu tarafımız da noksandır. Yani biri yetişir ama yerine kimse kalmaz. Gider, boş kalır filan. Burada öyle değil. Müesseseleşmiş bir durum var. Mekan önemli, hatıralar var. Kendisi de orada yatıyor zaten. Hemen yanı başımda. Bu idraki daha bir parlatıp, keskinleştirip, gayretimizi artırıp inşallah. Ben gittikten sonra bak sen demişti bana. Ben gittikten sonra bak sen dedi. Daha neler olacak dedi bana. Neler yetişiyor dedi. Önce bir haşladı. Yani ilk tanışmamızda esaslı bir haşladı bizi. Lafı döndürüp dolaştırıp durma dedi. Dikine söyle dedi. Dedim üstad ben Karadenizli değilim. Adım Kadir değil. Yani ben onu yapamam dedim. Sonra affetti. Doğru dedi. Senin üslubun güzel dedi. Böyle devam et dedi. Ve çok ümit verici şeyler söyledi. Delillendirerek mevsim bahardır dedi. Cennet mekan Abdülhamid Han. Böyle bir neticeye gittiyse beceriksizliğinden değil haşa dedi yani. Dehası zayıftır falan değil. Dahiydi dedi. Çok kabiliyetli ama mevsim kıştı dedi. Kara kış. O kadar olabildi dedi. Şimdi mevsim bahar dedi. İlk anda inanılması zor olan ya nasıl oluyor falan diye insan düşündürten şey sıkı gerekçelerle bizi ilzam etti. Yani kıpırdayacak yerim kalmadı hakikaten. Allah gani rahmet etsin. O çizgide onun tavsiyelerini de çok önemseyerek, ehemmiyetle hep hatırda tutarak biz de naçiz faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Enteresan bir tarafına hayran oldum mesela. Tanıştık. İlk görüşme. Burada. Kart verdim. Kart vizitim hep olmaz yanımda ama nasılsa o gün vardı. Kart viziti aldı. Çekmeceye koydu. Aradan geçti 1,5 yıl. Bir gün telefonum çaldı. O genç arkadaşım burada mı bilmiyorum. Ben filanca. Telefonda kendini tanıttı. Buyurun dedim. Üstadım Kadir Bey, Kadir Mısıroğlu beni size yönlendirdi dedi. Hayırdır dedim. Bir kitap yazıyorum dedi. Sultan Fatih merhuma dair. Orada dedi 5 beyitli bir gazel yazdım. İmtisali cahidi fillah oluptur niyetim. Dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim diye başlayan 5 beyitli bir gazel. Fatih merhumun diye yazdım dedi. Ancak baskıdan önce kontrolüne verdiğimde Üstad merhuma dedim ki ben bunu Fatih'in diye yazdım ama 3. Mehmet'indir diyen de var. Tarihçiler arasında ihtilaf var. Veya edebiyat ehli arasında. Ne dersiniz dedim. Size gönderdi. Kartı verdi, telefonunuzu verdi. Bu sahada söz hayati inançımdır. Üstad odur dedi. Çok mahcup oldum tabii ama hoşuma gitti tabii. Ne diyorsa o demiş. Ona sor demiş. Ben de yazdım bunu vaktiyle bir kitapta. Fatih'in diye yazdıydım. Sor ona demiş. Sordu. Benim dikkatimi çeken şu. Ben bugün 60 yaşındayım. O gün 80 yaşındaydı. Bir defa görüştüğüm bir zatın kartını, telefonunu muhafaza edip 18 ay sonra hîni hacette çıkaracak hafıza bende var mı? Vallahi yok. Yok rezil olurum yani. Yani böyle biri de geldiydi ama falan. Kimdi o ya adı neydi falan. Derdim herhalde. O hiç tereddütsüz ilk karşılaşmamız olmasına rağmen. Sonra bir kere daha görüştük. Demek ki oradan da bir ders alalım. Merhumun vefatından sonra verdiği bir ders olsun. Odaklandığınız zaman, dikkatinizi teksif ettiğiniz zaman, çer çöpten arındırdı. Şimdi hutbede söylediği gibi Hoca Efendi'nin Malayani'den kendinizi kurtarabildiğiniz zaman beyninizin kapasitesine siz de şaşarsınız. Meğer Allah ne imkanlar vermiş de biz israf ediyoruz, biz çarçur ediyoruz demek ki. Bu ortaya çıkar yani. O yaşta o keskin dikkat ancak ilgiyle, Malayani'den kaçmış olmakla, ona buna iltifat etmemekle kabil. O yönüyle de bizim için örnektir.